Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videonun konusu Bizans dönemi yapılarının Osmanlı döneminde camiye çevrilmiş olması ile ilgili. Ben bu konuyu çok seviyorum. Eminim siz de çok seveceksiniz. İstanbul'da 40'a yakın yapı kiliseden camiye çevriliyor Osmanlı döneminde. Bunların en büyüğü de Ayasofya. Ayasofya kılıç hakkı olarak camiye çevriliyor. Kılıç hakkı Osmanlı'da ve diğer İslami kültürlerde bir gelenek. Fethettikleri yerlerde ki en büyük yapıyı kılıç hakkı olarak camiye çeviriyorlar. Ayvansarayı'nın bildirdiğine göre 40'a yakın yapı camiye çevriliyor. Ama hepsi günümüze kadar gelemiyor. Sadece 28 tanesinin geldiğini biliyoruz. Bunların da hepsi sağlam halde değil. 5-6 tanesi tamamen yok olmuş durumda. Elimizde hiçbir şey kalmamış. 5 tanesi tamamen yok olmuş ama elimizde fotoğrafları ve planları var. 4 tanesi tamamen harabe haldedir. 5 tanesi tamamen yıkılmış, daha sonra tekrar aynı yere inşa edilmiştir. 3 tanesi müzeye çevrilmiş. 14 tanesi ise ibadete açık camidir. Sepeti bir diyene, sepet. Kentin dışında anlamına geliyor. İlk dönem surlarının yani Bizans surlarının dışında kaldığı için bu ismi alıyor. 11. yüzyılda inşa ettiriliyor. Burası bir manastır kilisesi. Hazreti İsa'ya ithaf edilmiş bir yapı. Kilise olarak inşa edilmeden önce de burası yine kutsal sayılan bir alandı. Çünkü Aziz Babilas ve 84 öğrencisi Nikomedya'da katledilmişlerdi. Onların cenazesini buraya getirip gömmüşlerdi. Bu yüzden zaten kutsal sayılan bir alandı. 1453 yılında İstanbul kuşatıldığı zaman tabii ki Bizanslılar da büyük bir korku içerisindeydiler ve kentlerini korumak istiyorlardı. Burası da o dönemki surlara en yakın kilise olduğu için buraya ünlü Meryem Ana ikonasını getiriyorlar. Şehrin koruyucusu olması için. Burası İstanbul'un fethinden çok sonra Padişah II. Beyazıt'ın sadrazamı Atik Ali Paşa tarafından 1509 yılında kiliseden camiye çevriliyor. Yapı 1958 yılından beri de müze olarak kullanılıyor. Müze oldukça zengin bir mozaik hazinesine sahiptir. Aynı zamanda içerisinde freskolar da yer almakta. Mozaikleri anlatabilmek için apayrı ve uzunca bir video hazırlamak gerekir. Çünkü bu müzede hem Hz. Meryem'in hayatı hem de Hz. İsa'nın hayatı, İncil'de geçen hikayeler, Hz. İsa'nın havarileri ve ilk Hristiyan azizlerine dair birçok hikaye detaylı olarak anlatılmakta.
Kalenderhane Camii'ndeyim. Burası benim İstanbul'da en sevdiğim yapılardan biri. Burası 400'lerde bir Roma hamamı olarak yapılıyor. Ardından buraya bir kilise, Kuzey Kilisesi yapılıyor. Kuzey Kilisesi'nde hemen ardından yine Bema Kilisesi olarak adlandırılan bir kilise yapılıyor. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye çevriltiliyor. İmaretli bir cami, yani düşkünlere, yoksullara ve kimsesizlere yardımda bulunulan bir yer. ضرب علينا يا مريم وحربي تشمش بيدين خد مقبل وقربانا دابل وزادي قاي وذبحاي نور وبشالا دفيري Laleli'de Bodrum Mesih Paşa Camii'ndeyim şu anda. Burası da kiliseden camiye çevrilmiş olan bir yapı. Mireleyon Manastır Kilisesi, bugünün Bodrum Mesih Paşa Camii. 2. Beyazıt döneminde Mesih Paşa tarafından burası camiye çevrildiği için bu isimle anılıyor. Bodrum Camii denmesinin sebebi ise alt katının Bodrum olması. İlk inşası 10. yüzyıla dayanıyor. 1. Romanos Lekapenos tarafından yapılıyor. 2. Beyazıt zamanında Mesih Ali Paşa tarafından camiye çevriliyor. Cami birkaç büyük yangına maruz kalıyor ve bir de çok kötü bir restorasyona. 1987 yılında çevre sakinlerinin emrivakileriyle alelade bir düzenleme yapılıp ibadete açılıyor. Burası bir dönem belediyenin kömür deposu, bir dönemde maalesef genel ev olarak kullanılıyor. Kilisenin bağlı bulunduğu manastır önceleri imparatorluk ailesinin ve asil kadınlarının bağlı olduğu bir manastırken daha sonra erkeklerin bağlı olduğu bir manastır haline geliyor. Bugün Molla Zeyrek Camii ile bitireceğim çünkü çok yoruldum. Ama inanılmaz güzeldi. Ve geldim camiye. Pantokrator Manastır Kilisesi 12. yüzyılda İmparator II. Yohannes Komnenos ve karısı Eirene tarafından yaptırılır. Pantokrator, yani kainatın hakimi İsa anlamına gelen büyük bir manastır kilisesi olarak biliniyordu. Merhaba, Yoldaki Tosbağ kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Molla Zeyrek Kilise Camisi'nde görüyorsunuz. Anlatacağız arkadaşlar. Şu an arkadaşım anlatacak size. Burası Fatih Sultan Mehmet tarafından kiliseden camiye çevrilmiştir. Burası cami olmadan önce Pantokrator Manastır Kilisesi'ydi. Bu kilisenin yanında bir küçük kilise, bir de imparatorluk ailesinin mezar şapeli olarak yapılan bir kilise daha vardı. Ve bu üç kilise büyük bir yapı kompleksini oluşturuyordu. Dini bir tesis olmasının yanı sıra aynı zamanda yataklı büyük bir de hastaneydi. Kiliselerin güneyde olanı Hazreti İsa'ya, ortada olanı baş melek Hazreti Mikail'e, kuzeyde olanı ise Maria Eleusa adıyla, yani şefkatli Meryem adıyla Hazreti Meryem'e ithaf edilmiştir. Fetihten sonra bizzat Fatih Sultan Mehmet tarafından önce camiye çevriltilmiş, ardından da medreseler eklenmiştir. 1470 yılına kadar İstanbul'da eğitim veren ilk Osmanlı yapısıdır.
Yapı medreseye çevrildikten sonra ilk müderrisi Mehmet Zeyrek Efendi'dir ve hala onun ismiyle anılır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bizans dönemi adıyla Lips Manastırı, birbirine bitişik iki küçük kiliseden oluşur. İlk yapı 10. yüzyılın ilk yarılarına tarihlenir. Fetihten sonra 15. yüzyılda ünlü ulema Fenarizade Alaaddin Ali Efendi tarafından cami ve zaviyeye çevrilir. Bayrampaşa tarafından da defalarca restore edilmiştir. Hazır camiyi boş bulmuşken biraz da içini konuşalım istedim. Caminin apsis, daha doğrusu kilisenin apsis kısmından bahsetmek istiyorum. Apsis kilisenin en kutsal olan bölümü ve Kudüs'e bakar yön olarak. Yani kıblesi Kudüs'tür. Kiliseler camiye çevrildikten sonra apsise mihraplar yerleştirilir. Ama tam ortasına değil de biraz daha güneyine yerleştirilir. Çünkü İslamiyet'in kıblesi Mekke'dir ve bu yüzden biraz daha güneye kaymış olur. Burada gördüğünüz 3 tane pencereden de bahsetmek istiyorum. Genel olarak bütün kiliselerin apsis kısımlarında bu 3 pencereyi görürsünüz. Bunlar Hristiyanlık inancındaki üçlü tesisi. Baba, oğul ve kutsal ruhu temsil ediyor. Bu panolarda da Allah yazıyor genelde. Hazreti Muhammed'in ismi, 4 büyük halife ve Hazreti Ali'nin 2 oğlunun ismi. Bizans dönemi adıyla Aziz, Sergios ve Bakos Kilisesi. Justinianus tarafından 530 civarında inşa ettiriliyor bu yapı. Justinianus henüz bir prensken Aziz Petrus ve Paulos adına yine aşağı yukarı aynı yere bir kilise daha inşa ettirmişti. Justinianus henüz bir prensken amcasına karşı suikast girişiminde bulunduğuna dair iddialar vardı ve amcası onu idam ettirmek istemişti. Ama Aziz Sergios ve Bakos rüyasına girerek onu ikna etmişti. Ve Justinianus böylelikle idamdan kurtulmuştu. Azizleri duyduğu minnetin karşılığı olarak tahta geçer geçmez bu yapıyı inşa ettirip onlara ithaf etti. Yapının filizlerinde bir kitabe yer almakta ve burada Aziz Sergios, Justinianus ve karısı Theodora'nın isimleri geçmekte. Yapı Amasya'da büyük vakıflardan olan Darüssaade Ağası Hüseyin Ağa tarafından camiye çevriliyor. 18. yüzyılda barok üslupla. Hüseyin Ağa'nın mezarı caminin hazire kısmında bulunuyor. Bugünkü Yerebatan Sarnıcı'nın civarında 360 yıllarında Büyük Kilise adıyla anılan bir yapı vardı. Bu yapı Ayasofya Kilisesi'nin birinci öncülüydü. 404 yılında çıkan bir ayaklanma sırasında yıkıldı. İkinci Theodosius tarafından 405 yılında bugünkü Ayasofya'nın olduğu yere tekrar bir yapı inşa edildi. 430 yılından itibaren bu yapıya Hagia Sophia, Tanrı'nın kutsal bilgeliği denmeye başlandı. 532 yılında çıkan Nika ayaklanmasında bu yapı da yıkıldı ve tekrar İmparator Justinianus tarafından inşa ettirildi. Yapmadan önce burayı mutlaka görmelisiniz, gözden kaçırmamalısınız. Burada Ayasofya Kilisesi'nin bir önceki evresine ait kalıntılar var ve bu iki kuzu tasviri olan mermer parçaları Hristiyan inancında Hazreti İsa iyi bir çoban olarak tasvir edilir ve onun 12 havarisi de bu şekilde kuzu olarak tasvir edilir.
Orta kubbenin içerisinde Kur'an-ı Kerim'den Nur suresi yer almakta. Bu pandandiflerde de 6 kanatlı serafim melekleri, bunlar Bizans döneminden kalma. Mahşer günü Hazreti İsa'nın tahtını taşıyacak olan meleklerin tasviri. Burası Bizans imparatorlarının taç giydikleri alan. İlk defa 457 yılında bir Bizans imparatoru taç giyiyor kilisenin içerisinde ve o dönemden sonra gelenek haline geliyor. Bu aslında tamamen siyasal bir olaydır. İktidarının kaynağını Tanrı'ya dayandırması ile ilişkili. Kilise içerisinde patriğin ona taktığı taç, yani tanrısal gücün onu desteklediği anlamına geliyor. Burada gördüğümüz 12 tane renkli hare Hazreti İsa'nın 12 havarisini temsil ediyor. İmparator buraya tahtıyla gelirdi. Tahtının ayak izleri şu noktada tam olarak hala görülüyor. Tahtta hem kendisi oturuyordu, bir diğer yanında da İncil vardı. Yani Hazreti İsa'nın kendisine yönetme yetkisi, iktidar yetkisini verdiğini temsil ediyordu bu İncil. Yapıdaki sütunların hemen hemen hepsi başka yapılardan getirilmişken sütun başlıkları ise Ayasofya için özellikle yapılmıştır. Yapı boyunca mermer sütun başlıklarının ortalarında yuvarlaklar içerisinde İmparator Justinianus ve karısı Theodora'nın isimleri yer almakta. Kanuni Sultan Süleyman döneminde bugünkü Budapeşte şehirlerini oluşturan Buda kentinin alınmasıyla kentin en büyük kilisesinde bulunan bu iki Şam'dan buraya getiriliyor. Apsis içerisindeki bu şeritte Bakara suresinin 255. ayeti, yani Ayet-el Kürsi yer alıyor. Müezzin mahvili ve minber de 16. yüzyıl klasik Osmanlı sanatını yansıtıyor. Bu panolar İslam dünyasının en büyük panoları. Kazasker Mustafa İzzet tarafından yapılıyor. 19. yüzyıl tamiratları sırasında buraya yerleştiriliyor. Panoların üzerinde Allah, Muhammed, 4 halifenin ismi ve Hz. Muhammed'in torunları olan Hz. Hasan ve Hüseyin'in isimleri yer almakta. Burası koronavirüs tedbirleri kapsamında şu an kapatılmış ama normalde buraya gelip insanlar baş parmaklarını sokup ters dönmeye çalışıyorlar. Eğer bunu başarabilirlerse dileklerinin kabul olacağına inanıyorlar. Müzenin çıkışında yer alan 10. yüzyıla ait bu mozaikte İstanbul kentinin kurucusu Konstantin, İstanbul kentini Ayasofya'yı inşa ettiren İmparator Justinianus, Ayasofya'yı Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'e sunmakta. Ayasofya'da aslında 2 adet vaftiz teknesi olduğu biliniyor kaynaklardan ama bugün bir tanesi burada. Bu kocaman bir vaftiz teknesi ve balık biçiminde. Osmanlı döneminde burası, bu vaftiz teknesi kandiller için yağ deposu olarak kullanılıyor. Ardından da buraya türbeler inşa edilmeye başlanıyor. İlk inşa edilen türbe Sultan 1. Mustafa'nın 1639 yılında kendisi vefat ediyor. Ardından diğer şehzade ve sultanların da türbesi buraya yapılmaya başlanıyor. Vaftizhanenin çıkışında da yine bu mermerin üzerinde bir hadis yer alıyor. Konstantiniye bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordu.